ev yapımı, az şekerli, fresh tadıyla mürdümeri marmelat hazırlıyorum. Tüm detaylarıyla. Buyurun birlikte hazırlayalım. Mevsimine kavuştuk mürdüm eriği. Kıymetli seyircilerim, mürdüm eriğiyle reçel yapabilirsiniz, marmelat yapabilirsiniz. YouTube kanalında reçel yapmıştım. Şimdi sıra geldi marmelat hazırlığına. Birlikte güzel bir marmelat yapacağız. Ölçüler çok kolay ve bereketli oluyor. Neler var burada hemen sayıyorum. 2 kilo 250 gram çekirdeğini alınca tam net 2 kilo mürdüm eriği oluyor. 1 kilo toz şeker, 1 limon, 2 su bardağı da suya ihtiyacımız var. Kolay, tam 1 sene boyunca buzdolabında kalabilir. Herhangi bir bozulma yapmaz. Çok da güzel oluyor. Öyle güzel, fresh bir tad oluyor ki. Ey güzel Rabbim, ne güzel yaratıyorsun. Lütfen takipte kalın. Oktay Usta'dan mürdüm eriği marmelatı. Mürdüm eriği seviyor musunuz kıymetli seyircilerim? Ortadan ikiye kestim. Çekirdeklerini çıkardım. Çekirdeklerini çıkardıktan sonra çekirdekleri için şöyle bir önerim olacak. Katılanlar lütfen beni desteklesinler. Yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi normalde çekirdekler ayıklanır ve direkt çöpe atılır. Ne olur atmayalım. Kırlara, gezdiğiniz yerlere götürün, batırın. Büyüsün, oradan insanlar yesin, canlılar yesin. Yeter ki bir ağaç büyüsün. Katılanlar bir yorum atarsa çok mutlu olurum. Şimdi efendim tam ölçüleri vereceğim sizlere. Burada çekirdeğini aldıktan sonra net 2 kilo mürdüm eriği var. Geniş bir tencereye indir Ayşem. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgimizi veriyoruz. Mürdüm eriklerini yıkadık, ikiye kestik, çekirdeklerini aldık, düzelt şöyle. Çok kolay. Hazırlanışı son derece kolay. Kıymetli seyircilerim, buzdolabına tam 1 sene kalıyor. Bozulmadan garanti bir tarif. Sevgimizi veriyoruz. 41 yıllık aşçı söylüyor efendim. Baba mesleği. 2 su bardağı, 200 mililitrelik bardak ile sıcak su veriyorum. Burayı 15-20 dakika öncelikle kaynatıyoruz. Detaylar gelmeye devam edecek. Allah ne yapıyorsun Oktay? Lütfen takipte kalın. 20 dakika oldu. Kaynamaya başladı. Ey güzel Rabbim, ne güzellikler veriyorsun. Rengin güzelliğine bakın. Hiçbir herhangi boya, bir şey kullanmıyoruz kıymetli seyircilerim. Doğal rengiyle hazırlanmış kış hazırlığı. Bu sene ve daha önceki senelerde kış hazırlıkları yaptım. Çok ilgi gösterdiniz. Teşekkür ederim. Kış hazırlıklarına devam eder misin dediniz. Ediyorum efendim. Şimdi hemen parçalayıcıdan geçiriyoruz. Püre haline getirdikten sonra şekerini vereceğiz. Önce şeker şişiriyoruz, sonra şekerliyoruz. Mürdüm eriği marmelatının hazırlanışı son derece kolay ama yemesi de bir güzel. Rengi, kokusu, kıvamı öyle güzel oluyor ki kahvaltılarda, kıymetli seyircilerim, hatta tatlılarda bile kullanabilirsiniz. Zaman zaman sos yapabilirsiniz. Mürdüm eriğinden elde etmiş olduğunuz marmelattan kıymetli seyircilerim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgimizi veriyoruz, sevdiklerimizi düşünüyoruz. Buraya 2 kilo eriğe 1 kilo şeker veriyoruz. Reçelde şeker oranı yüksek oluyor ama marmelatta tam tersine şeker az, meyvesi yoğun oluyor. Ondan dolayı şimdi 20 dakika kaynadı, parçalayıcıdan geçirdim, şekerini veriyorum. Yarım saat sonra böyle ağırdan kaynasın, limon ve kıvam kontrolü. Sonra netice başarılı olacak. Lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın. Şekerini verdikten sonra yarım saatlik süre geçti. Bir tane limon suyu sıkıyoruz. 2 limon verirseniz ekşi oluyor. Daha önceki yapmış olduğum tariflerden yola çıkarak söylüyorum. Tam 1 limon yeterli geliyor. Ama reçelde 2 kilo 2 limon. Marmelata ise 2 kilo 1 tane limon oluyor. Evet, şu an yarım saat geçti. Bir 10 dakika kıvamı kaynasın böyle kısık ateşte, hemen kontrol ediyoruz. Sonra da dinlendirmeye alıyoruz. Bunun renginin bu şekilde kırmızı kalmasını, püf noktasını sizlerle şimdi paylaşacağım.
marmelatımızın rengini görmek ister misiniz? Subhanallah. Öyle güzel oldu ki kıymetli seyircim. %100 doğal rengiyle hazırlanmış, kıvamı, dokusu, rengi hepsini görüyoruz ve şimdi hemen şoklama yapıyoruz. Bu rengin kalıcı olmasını istiyorsanız püf noktasını veriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İniyor. Cos sesiyle. Coslamadı. Coslasaydı iyiydi ama problem yok. Şimdi burada soğuk suyu aldıktan sonra 2 sefer değiştireceğim. 5'er dakika arayla. Ondan sonra kavanozlara koyacağız. Eğer sıcak koyup vakumlamak istiyorsanız biraz da hafif koyulaştırın. Ondan sonra sıcakken ama birinci suya koyduktan sonra ilk sıcaklığı çıkar çıkmaz hemen 5 dakika sonra doldurun. Ters çevirin. Vakum yapsın. Ben şimdi 2 sefer soğutacağım. Tamamen soğuduktan sonra kavanozlara alıp işte gerçek bir doğal renkle karşı karşıyayız. Oktay Usta'dan efendim mürdüm eriği marmelatı. Evet, yapmış olduğumuz mürdüm eriği marmelatından 5 kavanoz çıktı. Kahvaltılıkla birlikte şunları da hesaplarsak ölçümüzden tam 6 kavanoz çıkmış oldu kıymetli seyircilerim. Dışarıdan satın almış olduğunuz reçellere göre 1/3 fiyatını elde etmiş olduğumuz marmelattan bahsediyorum. Az şekerli, gerçek fresh tadında ve gerçek renginde bakın. İşte bu renkte kaldı. Sizin de marmelatınız birebir aynısı olacak. Videoyu lütfen sonuna kadar takip edin. Sizleri çok seviyorum. Sofralarınız bereketli olsun. Daha kış hazırlıkları istiyorsanız istediğiniz tarifleri sizler için hazırlamaya devam edeceğim efendim. Hoşça kalın, sağ kalın. Allah'a ısmarladık.